Ve Salzburg'a geldik. Salzburg'dayız. Tuz diyarı. Saat tuz demek. Yaklaşık 1 saat 50 dakika falan sürdü. Ve D-Ticket yani Almanya bileti burada da geçerli. Ek bir ödeme de almadılar. Salzburg'a başlıyoruz. Evet, ne aldık? 24 saatlik Salzburg kart 30 euroya. Nereden aldık? Tren garına indiğinizde şöyle çıkışta solda yeşil bir info işareti göreceksiniz. Turizm informasyon orada. Oradan alıyorsunuz. Otobüslerde ve pek çok müzelerde geçerli. Buradan da şimdi ilk hedefimiz kaleyi ziyaret etmek. Oradan da aşağı doğru merkeze doğru inerek şehir turumuzu tamamlayacağız. Evet, hedef kale. Kaleye çıkmanın birkaç yolu var. Birincisi yürüyerek çıkmak, ikincisi de feniküler. Biz fenikülere doğru gidiyoruz. Bir yandan da keşfetmeye çalışıyoruz çevreyi. Feniküllerde aldığımız Salzburg kartta geçerli. Evet, Festungsbahn tabelaları takip edin. Buraya ulaşacaksınız. Şehir ismini tuz madenlerinden alıyor. Tabi Orta Çağ'da tuz beyaz altın olarak biliniyordu. Çok kıymetli bir madendi. Ama günümüzde artık bu şehir klasik müziğin başkenti olarak biliniyor. Bunun sebebi de burada doğmuş olan belki en ünlü Salzburglu kişi Amadeus Mozart. İsmini duymayan yoktur herhalde yani. Mozart'ın şehri. Kalenin başlangıç tarihi 1070'li yıllar olarak kabul ediliyor. Yıllar içinde geliştirilmiş. Günümüzde de en iyi korunan kalelerden birisi olarak kabul ediliyor. İnsan altın olmadan yaşayabilir ama tuz olmadan yaşayamaz.
Hemen ana meydanın yanında çok daha şirin ve daha böyle kıymetli bir meydan var. Kime ithaf edilmiş? Tabii ki Mozart'a. Mozartplatz. Salzburg demek, Mozart demek. Yani Mozart'ın şehri, doğduğu, büyüdüğü şehri. 35 yıllık çok kısa bir ömür sürmüş. 35 yıllık ömrünü babasıyla beraber sağda solda konserler vererek geçirmiş. İtalya'ya gitmiş, Prag'a gitmiş, Almanya'da konserler vermiş. Aslında çocukluğundan itibaren o dönem için oldukça ünlü bir müzisyen olarak bu bölgede ismi yayılmıştır. Tabii buraya geldiğinizde Mozart'la ilgili neler yapabilirsiniz? Bir konsere katılabilirsiniz. Her tarafta konserler var. Katedralde bile konser yapılıyor. Bunun dışında burada bir Mozart meydanına gelip şöyle bir soluklanabilirsiniz. Bir kahve içebilirsiniz. Ve tabii ki en önemli yeri Mozart'ın doğduğu ev. Birazdan onu ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Onun dışında tabii o evde Mozart doğmuş ve 17 yaşına kadar yaşamış. Ailesiyle beraber başka bir eve taşınmışlar. O da müze olarak ziyarete açık. Kombine bilet alıp iki yeri de ziyaret edebilirsiniz ya da tek tek bilet alıp bir yeri seçip ziyaret edebilirsiniz. Ve doğduğu odadayız. Geburtszimmer.
Mozart'ın ailesinin yaşadığı yere doğru giderken Hedef Mozart'ken kimi bulduk? Tabii fizik bilenler, fizikle ilgilenenler, özellikle dalga mekaniği ile ilgilenenler Doppler prensibini duymuştur. Doppler'in doğduğu ev. doğduğu ev. Ve Doppler evinin karşısında da Mozart'ın ikinci evi. Burada işte 17 yaşından sonra bu eve taşınıyor ailesi. Beraber zaman geçiriyorlar. Mozart'ın ikinci evini gezdik. Tavsiye etmiyorum. Pek bir şey yok. İçeride video çekmek de yasak. O yüzden herhangi bir görüntü alamadım. Onun yerine doğduğu evi gezin yeter. Buraya para harcamaya bence gerek yok. Pek bir şey de yok içinde. Birkaç tane enstrüman, notalar, birkaç doküman. Eskişehir kısmından uzaklaştık. Nehrin karşısına geçtik. Yiyecek bir şeyler arıyoruz. Euro malum 30 lira. Biraz daha hesaplı bir şeyler bakıyoruz. Daha hesaplı bir şeyler bulmanın taktiği nedir tabii ki? Klasik böyle turistik mekanlardan biraz daha kıyıda köşede kalan yerleri bulmak. Biraz daha aile işletmesi, biraz daha küçük, temiz ve güzel olan bir şeyler bakıyoruz. Schnitzel'in doğduğu yer Viyana ve doğduğu lokantada schnitzel denemiştik. Kaç sene oldu? 9-10 sene önce. Tadını unutamıyoruz. Geze geze nereye geldik? Bir Türk yerine. Burada da bir türkü bulduk. Schnitzel yaptırdık. Tavuk şnitzeli, patates, ketçap, kola. Standart. Bakalım. Mirabel Sarayı'na geldik. Mirabel yani güzel kadın sarayı. Bir aristokrat tarafından sevgilisi için yapılmış bir saray. Kısmen şu anda bir bölümü belediye tarafından kullanılıyor. Bahçeler 24 saat açık. Ziyaret ücretsiz. Dolayısıyla son durak olarak burayı seçtik. Melek merdiveninden mermer salona doğru çıkıyoruz. İddiaya göre en mükemmel düğün salonuymuş. Ve salona geldik. Ama salon kapalı. Şans. Neyse, merdiven bize yeter. Yağmurlu, bulutlu bir Ağustos sabahın Münih'te gün başladı çoktan. Şimdi hedef Füssen. Oradan malum en ünlü şatolardan birisine doğru gideceğiz. Walt Disney şatosu olarak biliniyor. Ve Füssen trenimiz geldi. Münih'ten sabah 9.50'de kalkan tren aktarmasız gidiyor Füssen'e. Panoramik bir görüntüsü var. Daha turistik bir yapısı var bu trenin.
de dönüşte aktarmasız saat öğleden sonra yine 5'te var. Bunu aklınızda bulundurun. Diğerleri aktarmalı. Süre yine aynı. Hemen otobüs durağı burada. 78 ile Şato yoluna gidiyoruz ve aşırı kalabalık. Hızlı hareket edin. Aşırı kalabalık. Turist gruplar da çok fazla. Hani tren garından inince koşa koşa otobüse koşun. Otobüste inilen nokta burası. Şato karşıdan görünüyor. Bakalım oraya ulaşmak için hangi yöntemleri kullanacağız? Bilet satışı burada. Bugünlük biletler bitmiş. Aslında internet sitesinde de baktım. Bütün Ağustos ayı komple bitmişti. Çok hızlı tükeniyor. Haberiniz olsun. Faytonlarla çıkmak mümkün. Tabi bu yokuşu atlar yorulmasın diye, rahat çıksın diye. Arkada elektrikli motor var. Evet, otobüslere geldik. Buradan da binilebiliyor. Fiyatlara bakalım. Tek gidiş 3 euro. Otobüsler buraya kadar çıkıyor. 10 dakikada bir otobüs var. Bundan sonrası yayan. Şimdi biz Marienbrücke'ye gidiyoruz. Fotoğrafların çoğu bence oradan çekiliyor. Şatonun en güzel görüntüsü orada. Bu yol Marienbrücke yolu. Dünyada Disney sayesinde en çok tanınan şato. Sunstein Şatosu. Bavyera Kralı Ludwig II, 2. Ludwig tarafından şöyle bir söz üzerine inşa edilmeye başlanmış. Bana öyle bir şato yapın ki her yerden görülsün ama hiçbir yerden ulaşılmasın. Yani şu anda görüntü bu. Ulaşılması hakikaten zor bir şato, zor bir yerde. Yaklaşık inşaatı 17 yıl sürmüş. Tabi kral aynı zamanda 3 tane şato daha ısmarlıyor. Ve kendi bakanlar tarafından bu konuda ciddi anlamda eleştiriliyor. Akıl sağlığı yerinde değil raporu alınıyor ve bir adadaki küçük bir şatoya sürülüyor. Ne yazık ki hayalini kurduğu bu rüya şatoda ancak 172 gün yaşayabiliyor. Sürgün edildiği yerde ise bir ay sonra doktoruyla beraber gölün içinde boğulmuş halde bulunuyor. Tabi cinayet midir, kaza mıdır, intihar mıdır? Hala çözülebilmiş değil. Onun ölümünden sonra da burası bir müzeye dönüştürülüyor. Köprüyü geçince bir yol daha var. Nereye çıktığını bilmiyoruz. Pek çok kişi o tarafa doğru gitti. Biz de bir bakalım dedik. Çıkış otobüse yaptık. İyi ki otobüse çıkmışız. Çünkü çıkış yolu çok dik. Yorulursunuz. Tadı çıkmaz. Evet. İnişi yürüyerek yapıyoruz. Köprüye gittik. Köprüyü geçtik.
Ondan sonra köprüyü geçince dar bir patikada, çok zevkli bir patikada yürüyerek biraz daha yukarı çıkıyorsunuz ve oradan da manzara da daha güzel bir seyir terası var. Aynen. Ömür'de görülecek bir yer. Tabi şato farklı bir yoldan yürülüyor. Daha yol vardı. Köprüden geri dönüyorsunuz. Ayrım var. Şatoya doğru giden bir başka yol daha var. Şatonun dibine gitmeye karar vermedik. Zaten biletimiz de yok. İçeri de giremeyeceğiz. İçeri girmeme konusunda zaten baştan karar vermiştik. Ne oldu? Yani Zamanımızı 2 saatlik bir gezi yapmış oluyoruz. Yani Şimdi şehre, yani kasabaya geri dönüyoruz. birazcık çevreye gezeriz. Königssee var. Yukarıdan çok güzel görünüyordu göl. Olabilirse onun dibine gitmeyi düşünüyorum. Biraz kasabada zaman geçireceğiz. Güzel bir trekking yürüyüşü de oluyor. Ona göre gelin. Ve Bekeray diye bir şey görürseniz şöyle bir bakın. Biraz daha geleneksel tatlılar. Biraz daha Alman pasta sanatını bulma şansınız var. Meşhur cheesecake dediğimiz kek. Bir de böyle taşe dedikleri bu hamurdan çeşitli böyle versiyonları var. İçine meyveler koyuyorlar. Genel orman meyvesi. Krema koyuyorlar. Böyle çıtır çıtır bir hamur oluyor. Kahveler de bayağı büyük. Tek versiyon buydu. Küçük istemiştim. Kahve ne kadarmış? Şimdi bakayım. 3.20 kahve, cappuccino, kuar taşe 2.20 ve keze küche 3.20. Bizim gibi biraz tatlıya düşkünseniz ve kesinlikle kahveyi seviyorsanız fırsat buldukça şöyle bir tadını çıkartın. Aslında planda yoktu. Dün akşam karar verdik. Lindau adasını keşfetmeye karar verdik. Münih'ten 3 saatlik bir yolculukla geliniyor. Geldiğimiz yer Bodensee. 3 ülkeyle sınır olan kocaman bir göl. İki trenle, yani bir aktarmayla buraya geliniyor. Ve tren garından çıkınca inanılmaz bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Karşımızda deniz feneri ve Bavyera aslanı.
Evet, Magnum Turm Kulesi 12. yüzyılda yapılmış. Duvardaki yazıt da şu: limanı korumak ve savunmak için eski imparatorluğun özgür şehri Lindau'nun güçlü sembolü. Limanın koruyucu. Bir koruyucu daha var. Baver aslanı. Bir de yol gösteren deniz feneri. Aslanın olduğu tarafta bir seyir terası var. Çoğu kişi de o tarafa doğru gidiyor. Biz de şimdilik o tarafa doğru gitmeye karar verdik. Bu tarafta da tahminim Eskişehir başlıyor. Şimdi Almanya'da bizim alışık olduğumuz bir yaz yaşanmıyor. Mesela şu an derece 16. Sabah Sabah Münih'ten çıktığımız zaman da yağmurlu, böyle bizdeki Kasım'da, Aralık'taki bir hava vardı. Trene bindik, buralara doğru geldik. Yol boyunca böyle fırtınalar, yağmurlar. Dedik ne yapacağız, nasıl gezeceğiz? Limana indik. Çok güzel bir hava var şu anda. Tam gezilecek bir hava. Hani bir yandan Ağustos sıcağı bizdeki gibi olmadığı için gezmek keyifli. Ama çok değişken bir hava olduğu için yanınızda tişört, sweat, yağmurluk, şemsiye, her şeyi bulundurun. Şort. Birden sıcak olabiliyor. Sürpriz yaşayabiliyorsunuz. Limanı arkanıza aldığınızda dümdüz ilerleyin. Hemen zaten en ünlü yapılarından birisi bu bölgenin. Alte Rathaus, yani eski belediye binası. İki cephesi var. Şu andaki güney cephesi. İçeri girdiğinizde video çekimi yasak ne yazık ki. Eski tarihli kitaplar var. Yani mesela burada yapılan bir ameliyatın, bir 400 yıl önce yapılan bir ameliyatın anlatan bir kitap var. Kepler'in bir kopyası var. Yani eski bir kopyası. Ondan sonra farklı eserler içeride anlatılıyor. Ne yazık ki fotoğraf ve video çekimi yasak. Zaten böyle cam mekanlar içinde herhalde özel şartlarda muhafaza ediliyor kitaplar. Şuradan ilerlediğinizde ise kuzey cephesine varıyorsunuz. Losgate, Almanların dediği gibi. Hadi gidelim. Şuradaki belediye binasını geçince Maximilianer Strasse'ye çıkıyorsunuz. Şehrin ana caddesi burası. Şuradaki kafe öneriyorum. Bäckerei kafe. Bäckerei gördüğünüz üzere girin. Hem kafesi daha uygun hem de içindeki tatlılar lezzetli. Şu ana kadar yanılmadık.
Cappuccino 3.20. Elmalı pay 3 civarında. Yine bir bekerayı bulduk. Bu sefer elinin Kahve molası olmadan olmuyor. İçinde krema, değil mi? Üstünde de şey var, kırıntı. Krab mı diyorlardı, ne diyorlardı? Ve elmalar var. Peterkirche. Peter Kilisesi. Denizcilere adanmış bir kilise. Şurada da Nasyonal Sosyalizm kurbanları da anılmış. Tarihlere dikkat edin. Ölüm tarihleri. ...12'de başladık. Çok ağır bir tempoyla yavaş yavaş adayı bitirdik. Şu anda 4'e doğru geliyor. 4 saat yeterli. Ne yapılabilir bundan sonra? Buradan gemiyle İsviçre'ye veya Avusturya'ya geçilebilir. Gelmişken görülmeye değer bir yol ama özel olarak sırf buraya gelmek, Bodensee'yi görmek istiyorum diyorsanız olabilir. Göl manzarası inanılmazdı zaten. Etkileyici olan orasıydı ve de gölün suyu. Fazla da vaktiniz varsa, gününüz de varsa göl çevresinde görülebileceklerin şöyle bir listesi var. Kombine bilet de satılıyor. Gemiyle 1 saatlik bir tur da var gölün içinde. Bilet 17 euro. Bilet yeri de burası. Şöyle. Kalkış 15.15, dönüş 16.45, 17.40.